Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz kulak, burun, boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Mehtap Özkahraman Kırık. Mehtap Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum, merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Çok teşekkür ederiz. Hoş sağ olun. geldiniz hocam, bizler de Hoş çok bulduk, iyiyiz. teşekkürler. Bugün fonksiyonel burun estetiği ameliyatından bahsetmek istiyoruz. Bu ameliyatın farklı teknikleri var mıdır? Biraz bahseder misiniz? Tabii ki. Öncelikle fonksiyonel burun estetiğinin ne olduğundan bahsedeyim ben size. Burun estetik ameliyatının yanı sıra bu içindeki kemik ve kıkırdaktaki eğrilikleri düzeltip daha iyi nefes alabilen, daha iyi koku alabilen bir burun elde etmek amacımız. Burun yüzümüzün orta hattında bir organ, ancak bir fonksiyon da var tabii ki. Bu fonksiyonları neler? Daha iyi nefes alabilmek, koku alabilmek, alınan nefesin ısınmasını, solunan nefesin ısınmasını ve temizlenmesini sağlamak. Bu nedenle burun estetik ameliyatının yanı sıra bu fonksiyonları da daha iyi hale getirebilmek için biz içindeki eğriliklere müdahale ediyoruz. Burun etleri büyükse onları küçültüyoruz. İç kısmında polip dediğimiz bazı burun etleri varsa onlara müdahale ediyoruz. Buna fonksiyonel burun estetiği diyoruz. Bu estetiğin evet iki çeşidi var aslında. Açık teknik ve kapalı teknik denen iki yöntemi var. Hastalarımız da bunları çok soruyor gerçekten de. Hocam hangi tekniği kullanıyorsunuz diye. Bu aslında hastadan hastaya değişen bir yöntem ve cerrahın karar vermesi gereken bir yöntem. Açık teknikte burun iç tarafındaki kıkırdaklara kesi yapmanın yanı sıra burun ucu kolumella dediğimiz burun ucuna da küçük bir kesi yaparak burun cildini açıyoruz. Bu yöntemle kemik ve kıkırdaklara müdahale ediyoruz. Kapalı teknikte ne yapıyoruz? Burun ucundaki kesi olmaksızın sadece içeriden yapıyoruz. Sadece bir kesi farkı var aslında. Bunda da hastalar şunu çok sorabiliyor. Hocam burun ucuna kesi yapıyorsunuz ama iz kalacak mı? Ameliyat sonrası dikkat ederseniz neredeyse hiç iz kalmaz. Ben yıllar önce açık teknikte burun ameliyatı olan biriyim. Kendimden örnek veriyorum. Herhangi bir iz kalmıyor zaten. Bu dediğim gibi cerrahın kendi yöntemi, kendi tercih edeceği bir yöntem aslında. Hocam burun estetiği artık çok fazla tercih edilen estetik ameliyatlardan bir tanesi. Evet, doğru. Bizler çok duyuyoruz, çok karşılaşıyoruz. Çevremizdeki arkadaşlarımız, dostlarımız da çok yaptırıyor. Ama şöyle araştırırken, buna karar verirken böyle çok fazla yöntemlerle karşılaşıyoruz. Bunlardan teknolojik yöntemlerden de bahsediliyor, cihazlardan bahsediliyor. Sizler bu teknolojik yöntemlerden faydalanıyor musunuz? Bu çok güzel bir soru. Evet, teknolojinin gelişmesiyle biz de yöntemlerimizi değiştirdik. Aslında kullandığımız aletleri değiştirdik aslında. Yaklaşık 10-15 yıl önce hastaların burun ameliyatını yaparken burun kemiklerine şekil verirken buj ve çekiç kullanırdık. Onunla burun kemiklerini kırarak şekil verirdik. Artık kırmıyoruz. Ne yapıyoruz? Kullandığımız aletle ultrasonik ses dalgalarıyla burun kemiklerini küçük küçük kesiler yapıp şekillendiriyoruz. Daha hassas bir yöntem olduğu için ve yumuşak dokuya zarar vermediği için çok daha az şişlik ve morluk, çok daha az ödem olmuş oluyor. Yani yumuşak dokuya zarar vermeden sadece burun kemiklerini kırma yapmadan küçük kesilerle şekillendirerek kullandığımız bir alet. Bu nedenle yaptığımız ameliyatın da bazen ismini değiştirenler oluyor. Piezorinoplasti diyenler de olabiliyor. Evet, ameliyatlarımda genellikle bundan yararlanıyorum. Bununla birlikte başka aletler de var tabii ki. Yine ince çalışan turlar, tur motorları, mikro testereler gibi aletler var. Bunları kullanarak eskiden biraz daha kaba yaptığımız aletler yerine bunları kullanarak çok daha güzel sonuçlar elde ediyoruz. Peki ameliyat sonrası nelere dikkat etmek gerekiyor? Ameliyat öncesi de dikkat edilmesi gereken şeyler var. Sonrası da bunlara hastaları muayene ederken zaten konuşmuş oluyoruz. Öncesinde burun kanamasına yol açacak ilaçlardan kaçınmak gerekir. Bunun yanı sıra hastalarımızın çok bilmediği yeşil çay, kırmızı meyvelerden, kiraz gibi kırmızı meyveler kanamaya yol açabilir diye ilk bir hafta, burun ameliyatından önceki hafta bunlardan uzak durmasını istiyoruz hastalardan. Ameliyat sonrası ise ilk bir hafta bizim için biraz daha önemlidir. Kanama açısından önemlidir. Çünkü yaptığımız işlem burun ameliyatı, burun bölgesindeki kılcal damarları aslında biz ameliyat sırasında yakıyoruz. Ancak ameliyat sonrası dikkat etmezsek egzersiz, hapşurma, ıkınma, aksırma gibi çok basınçlı şeylerden kaynaklı o bölgedeki damarlarda tekrar çatlama oluşabilir. Bu da burun kanamasına yol açabilir. O nedenle ameliyat sonraki bir haftada hastalarıma ben şunu söylüyorum. Siz hasta değilsiniz. Tamamen uyuyun demiyorum ben size. İşinizi gücünüzü yapın ancak kendinizi zorlamayın, yormayın.
egzersizden, yoğun egzersizden uzak durun mesela. Güneşe, sıcağa maruz kalmayın istiyoruz. Güneş ve sıcak hem kanamayı artıracaktır hem de güneş ışınları yüzdeki şişlik, morluktan dolayı belki de o bölgede ize yol açacaktır. Bunlara dikkat etmelerini istiyoruz. Hocam aslında bu ameliyat olanların en çok beklediği gün bu tampon ve alçının çıkarıldığı gün ama bir yandan da en çok endişelendiğimiz günlerden bir tanesi oluyor. Acaba acıyacak mı korkuları başlıyor kişilerde ama bir taraftan da merakla bekliyoruz o günü. Tampon ve alçıyı nasıl çıkartıyorsunuz? Bu da çok güzel bir soru. Evet, hastalardan gelen sorulardan biri. Çünkü insanlar çok korkuyorlar. Yıllar önce kullanılan tamponlar böyle kocaman burnun içine tıkılan bez tamponlar varmış. Onları kullanırlarmış. Ve hastalar sürekli hocam tampon çıkarılırken çok ağrım oldu, şöyle oldu diye yıllar önce anlatırlarmış. Bu nedenle hastalar biraz tedirgin oluyor tabii ki. Hayır, tedirgin olunacak bir şey yok. Şu anda kullandığımız silikon tamponlar var. İçinden hava geçen ince, yumuşacık silikon tampon burun içine yerleştiriyoruz. Her hastada tampon kullanmaya gerek olmayabiliyor. Ancak çoğunlukla kullanıyoruz zaten. İçinden hava geçtiği için hastalar son derece rahat ediyor zaten ameliyat sonrası dönemde. O tamponda bir tane sütür geçiyoruz. Yani bir tanecik dikiş oluyor. Ameliyat sonrası 5. gün ila 7. gün arası hastalarımızı çağırıyoruz tamponun alınması için. O döneme kadar da zaten deniz suyu, okyanus suyu spreylerle burun içindeki kurutları, kabukları temizlemiş olduğu için hastalar zaten çok da rahat ediyorlar. Ucundaki bir tanecik sütürü yani dikişi aldıktan sonra rahatlıkla, kolaylıkla çıkarıyoruz o tamponu. Üzerinde bir alçı oluyor. Alçı deyince de hastalar yanlış anlayabiliyor. Eskiden kullanılan o kol alçıları değil bu tabii ki. Termal bir alçı. Onu da üzerinden yumuşacık bir şekilde alıyoruz. Korkulacak bir şey olmuyor yani. Peki burun ameliyatıyla beraber hangi ameliyatları kombine edilebilir? Şimdi burun ameliyatlarıyla beraber bana gelen hastalarda, burun ameliyatı isteğiyle gelen hastalarda ben endoskopik olarak muayene ediyorum. Endoskopik olarak iç tarafında eğrilik var mı? Kemik ve kıkırdakta eğrilik var mı? Burun etleri büyük mü? Konka hipertrofisi ya da nazal polip, polipozis dediğimiz burun etleri büyümüş mü? Ya da sinüslerin açıldığı bölge, sinüslerin ağzında herhangi bir kapalılık var mı? İltihaplanma var mı? Kronik sinüzit var mı? Adenoid dediğimiz geniz bölgesinde bir kitle var mı? Bunların hepsine ameliyat öncesi bakmış oluyorum. Gerekirse tomografi ya da görüntüleme yöntemlerinden yararlanıyoruz. Bununla birlikte ameliyat sırasında burun estetik ameliyatının yanı sıra yani burunun üst tarafında hampı varsa hastanın, burun tip bölgesi düşükse buna müdahale ediyoruz zaten ameliyat sırasında. Hampı alıyoruz, burun kemiklerini şekillendiriyoruz, ucuna müdahale ediyoruz. Ancak bununla birlikte endoskopik olarak da burun iç tarafındaki sinüslerin ağzı kapalıysa onları açıyoruz. Burun etleri büyükse onları küçültüyoruz. Eğrilik varsa onları düzeltiyoruz. Geniz eti varsa onun da alınması gerekiyor. Ve bunlarla birlikte aslında yüzün tamamını değerlendirmek gerekiyor. Sadece burun değil. Hasta burun estetiği için başvurmuş olabilir. Büyük bir burnu olabilir ancak çenesi geride olan bir hastaya biz ne kadar o burnu küçültürsek küçültülelim hala onun için büyük gelecektir. Bu nedenle hastaya öneri olarak burun ameliyatı ile birlikte çene ameliyatı önerilebilir. Bununla birlikte kombine tedavilerle çok daha güzel bir sonuç elde edilir. Peki hocam bizi karar verme aşamasında en çok zorlayan şeylerden bir tanesi de şişlik ve morluklar. Ameliyat sonrası yaşayacağımız. Çünkü bir an önce işimize dönmek istiyoruz, sosyal hayatımıza dönmek istiyoruz ve çok çeşitli de bilgi var bununla ilgili. Oluyor, olmuyor, az sürüyor veya görüyoruz bazısında var, bazısında yok. Size soralım yani bu şişlik ve morluk oluşuyor mu? Bir de bu ameliyatların, burun estetiği ameliyatlarının yaş sınırı var mıdır? Şimdi evet şişlik ve morlukla ilgili çok soru geliyor bize de. Hocam bir arkadaşım yaptı hiçbir şişlik olmadı. Başka bir arkadaşım yaptı işte mosmor oldu vesaire gibi. Şişlik, morluk aslında vücudun yapısıyla alakalı, cilt yapısıyla alakalı bir durum. Genellikle beyaz tenli genç kadınlarda ister istemez şişlik, morluk olacaktır. Biz ameliyat sırasında ne kadar dikkat edersek. Ancak ameliyat sırasında yine de şişlik, morluğun az olması için yaptığımız bir takım manevralar var. Mesela kullandığımız aletlere dikkat ediyoruz. Az önce anlattığım gibi guj ve çekiç yerine daha ince aletlerle çalışınca şişlik, morluk çok daha az oluyor. Kanamayı daha az tutmak gerekiyor.
Ve onun dışında gelen anestezi alan hastada anestezistin de biraz daha tansiyonu düşük tutmasıyla hastalarda şişlik, morluk neredeyse hiç olmuyor. Ameliyat sonrası dönemde de soğuk uygulama öneriyoruz hastalara. Bir takım jeller veriyoruz. Bunlarla birlikte şişlik, morluk, ödem çok daha az olmuş oluyor. Bu aslında korkulacak bir durum değil. Olduğu zaman da bir hafta içinde zaten geçiyor. Peki hocam, çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bugünkü program konuğumuz kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Mehtap Özkahraman Kırık idi. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.